Bir adam düşünün, Roma en görkemli dönemlerini yaşarken yönetime baş kaldırmış ve neredeyse bütün Roma'yı titreten bir adam. Milattan önce 109 yılında Trakya'nın dağlık bölgelerinde toprağın özgürlük kokusuyla dolu bir köyde Spartaküs adında bir çocuk dünyaya geldi. O gün gökyüzü bulutların arasından sıyrılarak güneşin parıldadığı ve doğanın uyanışının müjdesini verdiği bir gündü. Ancak bu güzel doğa manzarasının altında Roma İmparatorluğu'nun gölgesi uzanıyordu. Spartaküs barış içinde yaşadığı köyünde eşi Sura ile birlikte huzurlu bir hayat sürdürmektedir. Ancak Roma İmparatorluğu'nun genişleme çabaları ve Roma ordusunun saldırısı Spartaküs'ün hayatını tamamen değiştirir. Roma ordusuna katılmak zorunda bırakılan Spartaküs, Roma'nın Trakya'yı fethetme girişiminde Glaber'in ordusunda savaşır. Ancak Spartaküs kendi halkına yardım edildiğini düşünürken, Glaber'in ihaneti ve Roma ordusunun köyü yağmalaması Spartaküs'ün öfkesini ateşler ve Roma komutanına yaptıkları başkaldırma Spartaküs ve eşi Sura, Roma ordusu tarafından esir alınmasına sebep olur ve köle pazarında satılmak üzere Capua'ya götürülür. Capua'ya varan Spartaküs, eşi Sura'dan ayrılır ve infaz edilmek üzere arenada 4 gladyatöre karşı tek başına savaşmak zorunda kalır. Eşi Sura ise kayıplara karışır. Arenada infaz gösterisinin olması için Glaber senatör Albinius'tan yardım ister ve senatörün de o sene için halkı şenlendirip meclisten oy toplamak için böyle bir gösteriye zaten ihtiyacı vardır. Savaşta kaçan birliklerin ve henüz kazanılmayan bir savaşın olmasına rağmen Glaber'e olan öfkesi biraz olsun bitmiştir ve bu isyancılar için Roma'da gladyatör okuluna sahip olan Solonius'tan bir grup gladyatör ister. Bu infazın ve arenada gerçekleşecek olan çeşitli gladyatör müsabakaları için duyuru yapmak üzere. İnfazdan önceki akşam, Roma tarihinde meşhur olan eğlence akşamlarından birini yapar ve o akşam Spartaküs adamlarıyla birlikte sanki bir sergideymiş gibi sergilenir. Roma'nın bu görkemli eğlencelerine Spartaküs ilk defa tanık olur. O akşam gladyatör okullarından birine sahip olan Batiatus, senatörden kendi adamlarını da kullandırmasını ister ve senatör bu isteği geri çevirmeyip Batiatus'tan 2 tane gladyatör ister. Bu gladyatörler Barca ve Crixus olacaktır. Ve nihayet infazın gerçekleşeceği gün gelmiştir. Spartaküs'ten önce adamları tek tek infaz edilmek üzere arenaya çıkar ve hepsi yaşamını yitirir, geriye sadece Spartaküs kalmıştır. Spartaküs arenaya çıkana kadar karşısında bir kişi olacağını düşünür ve orayı dolduran seyirciler aynı şekilde düşünür, ancak Glaber'in planı farklıdır. Senatör Glaber'e bu sefer onun müsabakayı başlatmasını ister. Glaber 4 tane en iyi adamdan seçili gladyatörleri çağırır. Birinin elinde tuzaklı silah, birinin elinde uzun mızrak, birinin elinde güçlü gürbüz, sonucunun elinde en iyi baltalardan vardır. Spartaküs'ün elinde de sadece kötü bir kılıç ve elleri bağlıdır. Bunu gören seyirci gladyatörlere ve Glaber'e çok öfkelenir ve bir anda Spartaküs'ün arkasında durmaya başlar ve müsabaka Glaber'in işaretiyle başlar. Spartaküs ilk darbeyi yedikten sonra yere yıkılır. Tam ölümcül darbeye alacağı sırada eşi Sura'nın "hepsini öldür" deyişi aklına gelir ve baltası olan gladyatörün baltasını bir anda alıp tuzaklı adamın kafasına geçirir. İlk hamleden sonra gürzü olan adamın üzerine gelmesini gördükten sonra baltası olan adamı siper alarak gürzün baltalının kafasına geçmesini sağlar. Kendi kılıcıyla uzun mızrağı olan adamın 2 bacağını keser ve mızraklı adam yerde sürünmeye başlar. Gürzü olan adamı öldürdükten sonra uzun çatallı mızrağı olan gladyatörün mızrağını alıp ona geçirir ve hepsini öldürmüş olur. Bunu izleyen seyirciler çılgına döner ve Spartaküs'ün yaşamasını ister. Bunun üzerine senatör ve Glaber ne yapacağını şaşırır. Orada şeref konuğunda bulunan Batiatus senatöre, "İsterseniz bu adamı ben alayım ve gladyatör okulunda eğitimlerine başlatayım. Zaten yaşayacağı en fazla 5 ya da 10 gündür. Bu sayede hem Sayın Glaber'in isteği gerçek olur hem de bugünü kurtarmış oluruz" der. "Peki bu adamın ismi nedir?" diye sorar. Senatör Glaber'e "Glaber de bilmiyorum" diye cevap verir. Bunun üzerine Batiatus, savaş tarzı eski Sparta kralı, Spartaküs'e benziyor, ismi Spartaküs olacak.
Senatör bu teklifi beğenir ve ayağa kalkıp Spartaküs'ün yaşamasına dair işareti yapar ve Spartaküs artık Batiatus'un gladyatör okulunun Yolunu tutar. Bu serinin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İkinci bölümde görüşmek üzere.